arkadaşlar, Bir Yumakla Gelenler YouTube kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle papatyalı crop hırka modelini çalışacağız. Biliyorsunuzdur, bu crop hırkaları genellikle şiş örgüsünde yapıyorlar. Biz bugün sizlerle tığ işi olarak çalıştık. Üzerinde papatyalarımızla beraber. Umarım beğenirsiniz. Şöyle göstereyim, bakın V yaka. Bu kısmında lastik modeli var. Şöyle hemen etek beden kısmında da yine genişçe bir lastik modelimiz mevcut. Kollarımız da yine aynı şekilde keza şöyle göstereyim. Bu yakadan itibaren başlanıp buradan aşağıya örülüyor arkadaşlar. Şimdi sizlerle hırkamın ölçülerini paylaşacağım. Öncelikle şu iki beden arasını bir ölçelim. 29 santim. Şöyle bedenini de ölçelim. 34 santim. 34 santimde bedeni. Yani 1-2 yaş çocuklarının rahatlıkla giyebileceği bir ölçüde oldu. Daha küçük, daha büyük başlamak isterseniz bu başlangıçtaki zincir sayısını azaltarak başlayacaksınız. Videomun içerisinde küçültüp büyütme ile ilgili bilgileri verdim arkadaşlar. Evet, gayet şık, güzel bir model oldu. Kullandığım malzemelerimi bahsedeyim. Nako Elite Baby kullandım. Bebe yünüdür. Şöyle göstereyim. Anti-peeling özelliğe sahiptir. %100 premium anti-peeling akriliktir. Şöyle bakayım, kodunu da yine sizlerle paylaşayım. 6692 100 gram 250 metrelik bir ip arkadaşlar. Bu ipten toplamda 2 bütün ip kullandım. Üçüncüden de çok az kullandım diyebilirim. Bu vereceğim ölçülerde. Tığımda 6 numara 3,5 milim tığ kullandım bu hırkamda. Videomun tanıtımında papatyalı olarak gösterdiğim gibi çilekli olarak da gösterdim. Şöyle göstereyim. Bakın, bu çileklerin yapımı da yine kanalımda mevcut. Çilekli yapmak isterseniz de bunu izleyerek yaparak hırkanızı çileklerle süsleyebilirsiniz. Gayet de şık olacaktır. Tanıtım videosunda görmüş olduğunuz gibi. Evet, ölçülerimiz de bu şekilde. Dilerseniz hırkamızın yapımına geçelim. Hepinize kolay gelsin arkadaşlar. Küçük bir hatırlatma yapmak istiyorum. Kanalıma abone değilseniz abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın. Hadi şimdi başlayalım. Kolay gelsin. Hırkamızın yapımına başlıyoruz arkadaşlar. Toplamda 46 zincir üzerinde işlem yapacağız. Ama ben fazladan 3-4 tane daha çektim. Üzerine yapacağım işlemlerde eğer yapacağım hani trabzanlar sığmazsa diye fazladan çektim. Şimdi ipimi doluyorum. 1-2 tane zincir çek, 2 tane zincir atlıyorum. Üçüncüye trabzan yapıyorum. Bu şekilde. 2 tane trabzanım oldu burada. Bir zincir çekiyorum, ipimi doladım. Bir tane atlıyorum. İkinciye trabzan yapıyorum. Burada ön için 2 trabzanla başladım. Kolumda ön ve kol ayrımlarında artırma yapacağım yer içinde bir zincir çekip bir zincir atlamış oldum. Şimdi kolumuz için bunu da sayarak 10 tane trabzan yapıyorum. 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Evet, şöyle tekrar sayacağım. 2 4 6 8 10. Şimdi bir zincir çekiyorum, bir tane atlıyorum, ikinciye trabzanımı yapıyorum ve arkası için de 22 tane trabzan yapacağım. Bu birinci, 2 3 4 5 6 7. Evet, 22 trabzanımı yaptım. Bir zincir çekiyorum, bir tane atlıyorum, ikinciye tekrar trabzan yapıyorum. Burası da yine benim artırma yerim olacak. Şimdi kol için yine 10 tane trabzanımı yapıyorum. 2
3 4 5 6 7 8 9 10. Bir zincir çekiyorum. Bir tane atlıyorum. İkinciye trabzanımı yapıyorum. Ve yanındakine de yine bir trabzan yapıyorum. Şimdi burada 2 tane trabzanım var. Burada başta da 2 tane trabzanım vardı. Evet, gördüğünüz gibi zincirlerimiz tam denk geldi. Evet, şimdi birinci sıramızı bu şekilde tamamladık. Döndürüyorum. Bir zincir çektim. Hemen dibine bir trabzan yapıyorum. Burada artırma yapmıyoruz arkadaşlar. Bu bir zincir çekip hemen dibine sık iğne yapıyorum. Trabzan yapıyorum. Burada bir tane trabzanım olmuş olacak. Evet, 1 ve 2. Evet, şimdi yuvamıza geldik. Yuvaya bir trabzan, 2 zincir ve bir trabzan yapıyorum yuvaya. Şu anda örgümün ters yüzündeyim. Bunu da söylemiş olayım. İkinci sıra ve ters yüzündeyim. Bu ters yüzünde şu önlerde, bakın şu önleri genişletmek için benim buralara artırma yapmam gerekecek. Ama ters yüzlerde artırma yapmayacağım. Düz örneğimin düz kısmında artırma yapacağım. Yani tekli sıralarda. Evet, şimdi devam ediyorum yine örgüme. Evet, son zamanlarda gerçekten çok moda bir hırka bu. Böyle çiçek bahçesi gibi çok şık gözüküyor. Genelde şiş örgüsüyle yapılıyor. Ben tığla, sizler için tığla yapmaya çalışacağım. Evet, şimdi kolumuz için de şöyle sayacağım. Şu yuvamın içerisindekini de sayıyorum. 2, 4, 6, 8, 10, 11 tane yaptım. Yuvamın içerisinde bir trabzan yapıyorum. 2 zincir çekiyorum ve tekrar yuvamın içerisine bir tane trabzan yapıyorum. Ve devam ediyorum arka kısmını örmeye. Şu anda elinizde küçük bir roba olduğunu görüyorsunuz ama bu büyüyecek arkadaşlar. Önlerde artırmalar yapacağız. Bu ayrımlarda artırmalar yapacağız ve büyüyecek. Özelliği de zaten bu yaka kısmının açık olması. Yani crop hırka denmesinin sebebi bu. O yüzden gözünüze küçük gelebilir. Hiç tedirgin olmayın. Hani bu küçük oldu diye. Evet, şimdi tekrar yuvaya geldim. Yuvam içerisine bir trabzan yapıyorum. 2 zincir çekiyorum. Ve tekrar yuvaya bir tane trabzan yapıyorum. Pardon, tekrar devam ediyorum. Bakın şöyle göstereyim. Evet. Genellikle kalın iplerle örülüyor hırka. O yüzden Nako Elite Baby kullanıyorum. Ama istediğiniz aynı kalınlıktaki istediğiniz iplerle de yapabilirsiniz. Evet, geldim yine. Yuvaya geldim. Şöyle bir trabzan yapıyorum yuvama. 2 zincir. Aynı yere tekrar bir tane trabzan yaptım. Ve şuradaki 2 tane olan trabzanımı da yapıyorum arkadaşlar. Baştaki 2 trabzanımı. Evet. Burada şu artırma yeriyle birlikte 3 tane trabzanım olmuş oldu. Şimdi döndürüyorum. Şöyle bir zincir çektim. Bakın bu dibine şimdi burada bir artırma yapacağız. Şu dip kısmına hemen dibine yani
2 tane trabzan yapıyorum. Bir tane artırma yapmış oldum. Bu şekilde bir trabzan yaptım. Devam edersem artırma yapmış olmuyorum. Ben bu baştaki bir zincir çekip dibine trabzan yapmayı bu kenar kısımları delikli olmasın diye yapıyorum arkadaşlar. Siz hani zincir çekerek de bu işlemi yapabilirsiniz. 3 zincir çekip onu trabzan olarak kabul edebilirsiniz. Şimdi yine aynı yere bir tane daha trabzan yaparak burada bir tane artırma yapmış oldum. Ve devam ediyorum tek tek. Bakın yanındakileri tek tek batarak trabzanlarımı yaparak devam ediyorum. Ve bu sırada şu yuvamın içerisine 2 trabzan yapacağım. Bakın 1 ve 2 trabzan yapıyorum. 2 zincir çekiyorum ve aynı yere tekrar 2 tane trabzan yapıyorum. Evet. Bu şekilde. Yani alt sırada bir trabzan, 2 zincir, bir trabzan yapmıştık. Bu sırada da 2 trabzan, 2 zincir, 2 trabzan yaptık. Şimdi yine tek tek örgüme devam ediyorum. Diğer artırma yerine kadar örelim arkadaşlar. Evet. Tekrar bakın bir artırma yerine geldim. Burada yine 2 trabzan yapıyorum. 1, 2 trabzan, 2 zincir ve 2 trabzan. Şöyle de göstereyim size bakın. 2 trabzan, 2 zincir ve 2 trabzan. Tekrar hepsine tek tek trabzanlar yaparak diğer artırma yerine kadar geleceğim. Evet, tekrar bir yuvaya geldim. Şimdi bu yuvamın içerisine 2 tane trabzan yapıyorum. 2 zincir ve aynı yere tekrar 2 tane trabzan yapıyorum. Tekrar devam ediyorum örgüme. Eğer daha büyük yaşlara göre yapacaksanız bu önlerdeki başlangıçtaki önlerdeki 2 trabzan aynı kalacak. Şu kolları büyüteceksiniz ve arkayı büyüteceksiniz arkadaşlar. Kollara birer tane, arkaya da 2 tane ekleyerek örgünüzü artırabilirsiniz, büyütebilirsiniz. Ama bu önlerdeki başlangıçtaki 2 trabzanımız sabit kalacak. Evet, şimdi geldim. Tekrar artırma yerime 2 trabzan yapıyorum. 2 zincir ve aynı yere tekrar 2 tane trabzanımı yapıyorum. Ve bakın 1 2 tane ördüm. Şu sondaki trabzanıma da 2 tane trabzan yapıyorum. 1 ve 2. Başta da burada artırma yapmıştım. Sonda da artırma yaptım. Şimdi bakın şu artırma yeriyle birlikte 2, 4, 6 tane trabzan elde etmiş oldum. Bu ön kısım için. Şimdi dönüyorum. Örneğimin ters yüzündeyim. Burada artırma yapmayacağım. Bir zincir çekiyorum. Hemen şöyle dibine trabzanımı yapıyorum. Burada kenarda yani şu kısımda artırma yapmıyorum. Eğer yakının çok geniş olmasını istemiyorsanız arkadaşlar, hani çok geniş derken şimdi açıklığından bahsediyorum. Şöyle gelecek, yaka birleşecek. Şu şekilde yaka birleşecek. Eğer bu açıklığın daha üst kısımlarda birleşmesini istiyorsanız eğer her sırada artırma yapmamız gerekiyor. Her sırada burada artırma yapmanız gerekiyor ki daha o yaka kısmının açıklığı daha yukarıki sıralarda birleşsin. Bunu da söylemiş olayım. Bu şekilde daha açık bir yaka olacak. Evet, burada da yuvamın içerisine bir trabzan yaptım. 2 zincir çekiyorum ve bir trabzan yapıyorum. Evet, bir sırada 2 trabzan, 2 zincir, 2 trabzan, bir sırada 1 trabzan, 2 zincir, 1 trabzan şeklinde sıralarımızı örüyoruz arkadaşlar. Evet, şimdi sıramız sonuna kadar bu şekilde devam edeceğim. Yuvalara 1 trabzan, 2 zincir, 1 trabzan yapacağım.
Sıra sonunda herhangi bir artırma yapmıyorum. Tek tek batacağım hepsine. Dilerseniz sıra sonuna kadar bu şekilde gelelim. Evet, sıra başındayım. Sıranın sonuna geldim yani. Bir yuvaya bir trabzan, 2 zincir ve bir trabzan yapıyorum. Evet, şimdi trabzanlarımı yapıyorum tek tek hepsine. Bakın hepsine tek tek batıyorum. Evet, şimdi sayıyoruz. 2, 4, 6 ve 7 tane trabzanım oldu ön kısımda. Diğer tarafta da yine aynı şekilde. Şimdi örneğimin düz yüzündeyim. Burada artırma yapacağım. Şöyle bir zincir çektim. Hemen dibine 2 tane trabzan yapıyorum. Burada bir tane artırmamızı yapmış oluyoruz. Şimdi devam ediyorum. Tek tek trabzanlarıma tek tek devam ediyorum. Evet, yuvamın içerisine geldim. Yuvamın içerisine 2 tane trabzan yapacağım. Altta bir trabzan yapmıştık. Burada 2 trabzan yapıyorum. 1, 2 zincir ve aynı yere tekrar 2 tane trabzan yapıyorum. Evet. Şimdi yine aynı şekilde devam ediyoruz. Hepsine tek tek trabzanlar yaparak öreceğim. Yuvalarda 2 trabzan, 2 zincir ve 2 trabzan şeklinde öreceğim. Şimdi bu şekilde örelim. Hemen diğer ön kısımda, yani şu kısma geldiğimizde yine sizlerle paylaşacağım. Evet, ön kısma geldik. Yuvaya 2 trabzan yapıyorum. 2 zincir ve yuvaya tekrar 2 tane trabzan yapıyorum. Şimdi şu kısma kadar tek tek gelelim. Evet. Şu sondaki trabzanıma 2 tane trabzan yapıyorum. 1, 2. Evet. Şimdi bakıyoruz. Önde kaç tane olmuş? Şu yuvamın içerisindekileri sayıyorum. 2, 4, 6, 8 ve 10. 10 tane trabzan olmuş burada. Şimdi döndürüyorum. Bakın örneğimin ters yüzündeyim. Burada herhangi bir artırma yapmıyorum. Hemen şöyle dibine bir trabzan yapıyorum. Bu bir artırma değildir. Ve devam ediyorum. Burada da yuvama bir trabzan, bir iki zincir ve bir trabzan şeklinde de bu sırada yuvalarımızı yapacağız. Evet, sanırım anlaşıldı arkadaşlar. Bir sırada artırma yapmıyorum. Yuvalara bir trabzan, bir iki zincir ve bir trabzan yapıyorum. Bir sırada artırma yapıyorum. Orada da yine yuvalarımın içerisine 2 trabzan, 2 zincir ve 2 trabzan şeklinde örüyorum. Evet, bir trabzan yaptım. 2 zincir çektim ve tekrar trabzanımı yapıyorum. Şimdi sıranın sonuna kadar yine bu şekilde gelelim. Evet, ön kısma geldim. Yuvama bir trabzan, 2 zincir ve bir trabzan yapıyorum. Ve hepsine tek tek trabzanlar yaparak sıramız sonuna kadar geliyorum. Bu sırada artırma yapmamıştık. Evet, bu sondakine bir kere trabzan yapıyorum. Evet, şimdi üst sırada artırma yapacağız arkadaşlar. Bakın şöyle bir zincir çekiyorum. Dibine 2 tane trabzan yapıyorum. 1, 2. Burada artırmamızı yapmış olduk. Şimdi tek tek batarak devam edeceğiz. Yuvalarda da 2 trabzan, 2 zincir, 2 trabzan. Şimdi şöyle bir görelim robamızı. Evet, bu şekilde. Şimdi şöyle bir koyalım bunu. Evet. Bakın bu şekilde ilerliyor.
Bizim artırmalarımız, yani şu öndeki artırmalarımız gelecek ve en sonunda bir yerde birleşecek. Yani şu iki ucun şöyle olması gerekiyor. Bu şekilde olması gerekiyor. O kısma kadar artırmalarımızı yapmaya devam edeceğiz. Ama tabii ki kol ayrımları içinde şöyle robamızı çeviriyorum. Şu arkadaki bedenim, yani şu iki artırma yerim bana istediğim ölçüyü verecek. Yani kaç yaş yapıyorsam eğer bu arkadaki ölçüye göre ayarlayacağım. Şu anda ben bakıyorum buna. Kaç santim olmuş? Bakın 20 santim. 20 santimlik bir ölçü var şu anda. Ama benim istediğim 20 santimlik bir ölçü değil. Ben şöyle bir 9-12 aylık gibi yapmak istiyorum hırkamı. Yani bir 26 santim kadar yapmayı planlıyorum. Ama tabii ki yapıp geldikten sonra size net ölçüyü, kaç santim yaptığımı yine sizlerle paylaşacağım. Siz ne kadar istiyorsanız, kaç aylık yapacaksınız ona göre yapmanız gerekiyor arkadaşlar. Yeni doğan 24 santimden başlıyor. 25-26 santim 6-9 aylık, 9-12 aylık da 26-28 santimde 9-12 aylık. Ben bu roba kısmını, şu arka kısmını, yani robayı bitirdikten sonra sizlere ölçü tablosunu göstereceğim. O ölçü tablosu üzerinden de yine istediğiniz yaşa göre ayarlayabilirsiniz. Şimdi ben bunu bitirip geleceğim ve kol kısımları ile birlikte, hani kolları birleştirme kısmında görüşeceğiz arkadaşlar. Aynı buraya kadar nasıl geldiysem aynı şekilde sizler de devam edin o şekilde. Kol kısmında birleşiminde görüşelim. Benim robam bitti arkadaşlar. Bu şekilde bir robam oldu. Şöyle göstereyim. Bakın bu ön kısım büyüdü. Şimdi size toplamda kaç tane ilmek yaptığımı söyleyeyim. Bu ön kısımda. Şu yuvamın içerisinde sayıyorum. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18 ve 19 tane trabzanım var. Bu robamın bittiği yerde. Toplamda kaç sıra örmüşüm bakıyorum. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 ve 10 sıra toplamda örmüşüm. Size santimlerini de vereceğim. Şöyle önce şu iki aranın, şuranın ölçüsünü vereceğim size. 27 santim arkadaşlar. Evet, 27 buçuk gibi oldu. Bir yaş için oldukça ideal bir ölçü. Şimdi robamın yüksekliğini de sizlerle paylaşayım. Robamın yüksekliği de 10,5-11 santim. Evet, robamın yüksekliği de 11 santim. Şimdi size ölçü tablosu vereceğimi söylemiştim. Şöyle bakın, dilerseniz ekran resmi alın. Bakın 26-28 santim 12 aylık. Yani bir yaş çocukların rahatlıkla giyebileceği bir ölçüdür. Buradaki ölçülere göre bu kısımlarını yapabilirsiniz. 3 ay, 6 ay, 12 ay. Bakın altlarında ölçüleri yazıyor, beden genişlik. O beden genişliğe göre sizler de ölçünüzü yapabilirsiniz. 2-3 yaş yapacaksanız, 4 yaş yapacaksanız başlangıçtaki zincirinizi artıracaksınız arkadaşlar. O şekilde yapabilirsiniz. Şimdi de şöyle görelim. Katlı haliyle. Evet. Katlı haliyle de bu şekilde hırkamız. Ne demiştik? Bu iki ucu birleşene kadar bu artırmalarımıza devam edeceğiz. Uçlarımız birleşmedi. O yüzden artırmalara devam edeceğiz. Ama buralarda bu kol birleşimlerini yapacağız arkadaşlar. Şimdi kol birleşimlerine geçelim. Evet. Bakıyorum en son artırma yapmamışım. Şimdi artırma yapacağım. Hemen dibine 2 tane trabzanımı yapıyorum. Bu şekilde artırma yerine kadar trabzanlarımızı yaparak geliyoruz. Yani şu yuvaya kadar.
Evet, bakın yuvaya geldim. Şimdi bu yuvanın içerisine bir tane trabzan yapıyorum. İkinci trabzanımı bakın batıyorum. Karşıya da batıyorum. Şöyle. Ve trabzanımı yapıyorum. Şuraya, bu yuvaya bir tane daha trabzan yapıyorum. Birleşimimizi bu şekilde yapmış olduk. Evet, devam ediyorum şimdi. Ta ki diğer birleşim yerine kadar, diğer yuvaya kadar trabzanlarımı yaparak örgüme devam ediyorum arkadaşlar. Evet, yuvanın içerisine bakın. Bir tane trabzan yapıyorum. İpimi doluyorum. Diğer tarafı buluyorum. Şu yuvanın içerisine batıyorum. Bu yuvanın içerisine batıyorum. Trabzan yapıyorum. Ve daha sonrasında da tekrar yuvanın içerisine bir trabzan daha yapıyorum. Ve devam ediyorum. Sıra sonunda artırmam olacak. Başlarken artırmamı yapmıştım. Sıranın sonunda da yine bir artırmam olacak arkadaşlar. Evet. Evet, sıra sonundayım. Bakın sondaki ilmeğime bir ve iki tane trabzanımı yaptım. Evet. Döndürüyorum. Burada artırma yapmıyorum. Hemen bir trabzanımı yapıyorum. Şöyle kol altına kadar gelelim. Evet, bakın kol altındayım. Bütün ilmeklerime tek tek trabzanlar yaparak örgüme devam ettiriyorum. Hiçbir değişiklik yok. Şimdi sıramızın sonuna kadar devam edelim. Evet, hırkamın robası bitti. Bir sırada ördüm ve bu şekilde gayet güzel ve muntazam oldu arkadaşlar. Şimdi devam edeceğiz. Bu sırada artırma yapmamıştık. Bu sırada artırma yapacağız. Yani ilk ilmeğe 2 kere trabzanımızı yapacağız. Dediğim gibi ta ki bu iki ucu birleşene kadar. Bu iki uç birleştikten sonra sizlerle kaç sıra örmüş olduğumu söyleyeceğim. Yani tam şöyle olacaktır arkadaşlar. Bakın. Bu şekilde olunca benim için tamamdır ölçüm. Ee, Yani hani bu ön açıklığı bu şekilde olduğu zaman benim için tamamdır. Sizler de o şekilde örün. Hani birleşene kadar örün. Sonrasında nasıl yapacağımızı sizlerle paylaşacağım. Devam edeceğiz. Arkadaşlar ben söylediğim yere kadar geldim. Bakın en son artırma yapmış olduğum yer bu kısım burada. İki ucu tam bakın şöyle birazcık yaparsak iki ucu bir araya geliyor. Ben birazcık şöyle düzenleyerek şöyle bakın bir parmağınız kadar düzenlediğimizde boşluk kalıyor arkadaşlar. Şimdi buradan aşağıya hiç artırmadan 1, 2, 3, 4, 5 ve 6 sıra ördüm. Şimdi lastik bölümüne geçeceğiz. Buraya kadar olan bölümü şöyle bir sizlerle ölçeyim. Baştan itibaren. Bir dakika. Evet. 26 santim, 26 santim, 26 buçuk, hatta 26 buçuk santimlik boya kadar geldim. Buradan aşağısında geniş bir lastik yapacağız. Şöyle bedenimi de bir ölçmek istiyorum. 29 santimde bedenim oldu arkadaşlar ördükçe. Şimdi beraberce lastik bölümünü yapalım. Evet, şimdi öncelikle şuradaki ilk trabzanımızı yapıyoruz.
Ters kısımdan gittiğim için şu anda ters kısımdan gidiyorum. Bir tane şöyle arka tarafına arka lastik yapıyorum arkadaşlar. Bakın. Bakın şimdi hırkamın şu anda ters kısmındayım. Ters kısmından yürütüyorum. Eğer siz düz kısmındaysanız bakın şöyle düz kısmından bu tarafa doğru gidiyorsanız ön lastik yapacaksınız. Ben şu anda ters kısmındayım. Şöyle arkadan alıyorum. Arkadan öne doğru geldim. İlmeğimi aldım. Ve trabzan yaptım. İpimi doluyorum. Yanındakini de yine arkadan öne doğru geldim. Ve trabzan yaptım. Bir tane de şöyle önden alıyorum. 2 tane şöyle arkadan aldım. Bir tane bu şekilde. Bakın çevirdiğimiz zaman düz kısımda şöyle bir görüntü olacak. Yani bu ön çıkıntılar ön kısımda, düz kısımda olacak. Eğer tersten örüyorsanız benim yaptığım gibi yapacaksınız arkadaşlar. Eğer düzden örüyorsanız ilmeklerinizi önden bu şekilde 2 tane şöyle 2 tane alacaksınız. Bundan yine şöyle arkadan alacaksınız. İki tane arkadan 1 2. Düz kısımda bunlar ön lastik olarak gözüküyor önde. Bir tane buradan. Bu şekilde sıramızın sonuna kadar devam edeceğim. Lastiğimiz uzun bir lastik olacak. Böyle bir 6-7 sıra kadar bir lastik olacak. Üst kısımda da yine sizlerle nasıl yaptığımı yine sizlerle paylaşacağım. Evet, sıra sonuna geldim. Sıra sonundaki ilk ilmeğimi de yine lastik olarak aldım arkadaşlar. Şöyle bir zincir çekiyorum, ipimi doluyorum. Bunu lastik olarak aldığım için yine lastik olarak devam ediyorum. Bakın 2 tane şöyle önden. Bu arka kısımda kalacak. Şöyle arkadan alıyorum bunu. Bu önde. Bu arkadan. Bakın arkadan öne doğru geliyorum. Alıyorum. Bunları şu şekilde arkadan, yani 2 ön lastik, bakın 2 ön lastik, 1 arka lastik şeklinde tamamlıyoruz örgümüzü. Evet, bakın önden şu şekilde da yine önden ve arkadan. Evet, bu şekilde devam edeceğiz arkadaşlar. Yani böyle bir 6 sıra 6-7 sıra kadar galiba öreceğim. Daha net sayıyı ben ördükten sonra sizlerle paylaşacağım, hani kaç sıra ördüğümü. Ona göre yani çünkü geniş bir lastik olacak. Bu krop hırkaların özelliği açık yaka, hani V yaka ve geniş lastik. O yüzden ben şimdi öreceğim. Hani benim içime sinene kadar ne kadar olduğunu görüntü itibariyle bakacağım ve sizlerle paylaşacağım. Evet, örelim arkadaşlar. Ben lastik kısmını yaptım. 6 sıra lastik gittim. Şöyle ölçelim. Kaç santim olmuş? Lastiğim, evet,
6 santim lastik ördüm arkadaşlar. 6 santim. Şimdi şu kenarına gideceğiz. İlk başta trabzanla sıramızı tamamlayacağız. Şu diğer taraftan, sol kısımdaki taraftan alacağım, trabzanla gideceğim. Çünkü lastik kısmım düz kısma gelsin istiyorum. O yüzden buradan öreceğim arkadaşlar. Şöyle dipten takıyorum ilmeğimi. Şöyle ilmeğimizi takacağız. Aynı yere tekrar bir zincir çektim. Sık iğne yaptım. Evet. 1 ve 2. Evet, şöyle. Boşluklara batmıyorum. Trabzanımı ortalamış oldum. Şurada da şöyle bakın. Buraya. Şunları da içinde yürütüyorum. Burada yine kısmı. Evet, bu şekilde trabzanlar yaparak diğer uca kadar geleceğim. Her noktaya bir kere batıyorum. Aynı yere 2 kere trabzan yapmıyoruz arkadaşlar. Şunları da yürüttüğüm için biraz zorlanıyorum. Evet. Bir sonraki sırada düğme ilik yerimizi de ayıracağız. O kısmı da yine sizlerle paylaşacağım. Bu şekilde ilerleyelim. Evet, başa kadar geldim. Şimdi yaka kısmını devam edeceğiz. Yakaya dönmek için şöyle aynı yere 2 tane trabzan yapıyorum. Ve dönüyorum. Yakada bakın ilmeklerimizi görebiliyorsunuz değil mi arkadaşlar? Şu kısımlara trabzanlarımızı yapıyoruz. Hepsine tek tek trabzanlar yaparak devam ediyorum. Evet, yakayı da bu şekilde örelim. Evet, yakaya kadar geldim. Şimdi aşağıya dönebilmem için buraya bir tane daha trabzan yapıyorum. Yani aynı yere 2 tane trabzan yapmış oldum. Şimdi dönüyorum yine. Diğer tarafta yapmış olduğum işlemin aynısını burada da yapıyorum. Şu ipi de yürütüyorum arada. Her yere bir kez batıyoruz. Şu şekilde. Bu şekilde aşağıya kadar gelelim arkadaşlar. Evet, trabzanla birlikte aşağıya kadar indik. Ben burada düğme iliklerim için olan yerlerimi de ayırmış oldum.
Şöyle düğme iliğinizi ayırmak için şöyle dipte istediğiniz yere bir tane işaretleyici takıyorsunuz. Daha sonrasında da şu trabzanların aralarını saydım. 9 tane arada var, 10'uncuya taktım. 9 tane arada var, 10'uncuya taktım. Bu şekilde. Şimdi lastik kısmına gideceğiz. Lastik kısmına giderken de orada iliklerimizi ayıracağız arkadaşlar. Şöyle 2-3 tane zincirimi çektim. Şimdi şunu önden alıyorum. Yanındakini de yine önde alıyorum. Bedende yapmış olduğumuz lastiği burada uyguluyoruz. Yanındakini de şöyle arkadan öne doğru geliyorum ve alıyorum. 2 tane ön lastik, bir tane de arka lastik. Şimdi geldim buraya. Bir tane zincir çekiyorum. Bakın işaretleyicimin olduğu yerdeymiş. Şunu atlıyorum ve buraya bir ön lastik yapıyorum. Şimdi bunu da normalde ön lastik yapacağım için burada bir tane ön lastik yaptım. Şimdi devam ediyorum. Arka lastik. Çünkü üst sırada bunu dolduracağız ve burada 2 tane ön lastiğimiz olacak arkadaşlar. Evet. Şimdi 2 ön lastik. Bir tane arka lastik. Evet. Arkadaşlar bakın hiç ilik yeri ayırmaya da bilirsiniz. Burada onu da söyleyeyim. Şu kısımlar zaten oldukça delikli. Şu düğmeyi şöyle attığım zaman içinden çıkabiliyor. Ben şimdi sökeceğim burayı. Lastik ayırmayacağım. Ama ayraçlarımızı yine takalım. Çünkü hırkamız bittiğinde o ayraçlar orada dursun. Araçlarımızın olduğu yerlere, çünkü eşit aralıklarla ayırmış olduğumuz için buralardan düğmelerimizi takacağız ve düğmelerimizi taktıkça da buralar zaten genişleyecek. Ben olduğu gibi gidiyorum. Eğer büyük düğme kullanacaksanız o bahsettiğim gibi, az önce gösterdiğim gibi düğme iliğini ayırabilirsiniz. Ben ayırmayacağım. Şöyle küçük düğmeler kullanacağım. Bu şekilde benimkiler buralardan geçiyor arkadaşlar. Şimdi devam ediyorum. Dediğim gibi ayraçlarımız buralarda kalsın. Veya ipten hani işaret de takabilirsiniz. Orada kalsın arkadaşlar. Çünkü düğmelerimizi diktikten sonra hani o kısımları dikeceğiz. Diktikten sonra bizim için kolaylık olacaktır. Dediğim gibi büyük düğme kullanacaksanız ve bu aralardan o düğmeleriniz geçmekte zorlanıyorsa düğme iliği ayırabilirsiniz. Ben ayırmıyorum şu anda. Evet, 2 ön lastik. Bir tane de arka lastik. Şeklinde sıramızı tamamlayacağız. Yaka kısmında da yine aynı işlemleri ta ki diğer kanattaki uca kadar aynı şekilde geleceğim arkadaşlar. Evet, bu şekilde bu kısmı yapalım. Yaka kısmını ve diğer kısmını da yapıp dibe kadar gelelim. Evet, dibe kadar indim. Şu dipte böyle bir tane trabzan yaptım. Burası dümdüz olsun diye. Döndüm. 2-3 zincir çekiyorum. Bakıyorum bir tane en dibe bir tane dış lastik geldi. Onu hemen arkadan alıyorum bir tane olarak. Bunu içten alıyorum. Bakın 2 tane arkada var. Bu ikisini arkadan bu şekilde alıyorum. Bu bir tane önde, bunu buradan. Arkada olanları arkadan alıyorum. Önde olanı da önden alıyorum. Bu kısmını yine bu şekilde yapacağız ve diğer uca kadar geleceğim arkadaşlar. Daha sonrasında hırkamızın şöyle bir görüntüsünü bakacağız nasıl oldu diye.
Evet, benim bitti. Gördüğünüz gibi yakımızı, kenarımızı yaptık. Düğmelerimi de diktim. Çok tatlı oldu arkadaşlar. Şimdi de kolumuzu yapacağız. Ben bir kolumu yapmıştım. Diğer kolu da beraber öreceğiz nasıl başlandığını. Şimdi öncelikle şuradan ilmeğimizi takacağız. Kol altından ilmeğimizi takacağız buradan. Şöyle bir zincir, aynı yere de bir tane sık iğne yapıyorum. İpimi iyice sabitlemiş oldum buraya. Şimdi 2 zincir çekiyorum. Sırayla her ilmeğime trabzanlar yapacağım. Burada dikkat etmemiz gereken bir husus var arkadaşlar. Şimdi bu kolumuzu bedende bir sıra düz gidip bir sıra ters gelmiştik. Bu kolumuzda en son bakın ters kısmında bitmiş. Burası düz, burası ters kısmında bitmiş. O yüzden ben düzle başladım. Eğer sizin robanız düz kısımda bitirdiyseniz robanızı şöyle hırkamızı çevireceğiz ve şu iç kısmından bu tarafa doğru devam edeceğiz. Yani tersten öreceğiz. Bunu yapma sebebim bakın diğer kola bakın. Bir düz bir ters şeklinde ördüm. Çünkü bedenim de o şekilde bir düz bir ters şeklinde bedenimde uyumlu olması için bu şekilde yapıyorum. Şimdi örelim. Kolda herhangi bir işlem yok arkadaşlar. Sadece trabzanlarla öreceğiz. Sonuna kadar devam edeyim bu şekilde. Kolumuz bittikten sonra da çiçeklerimizin dikimini yapacağız. Sıra sonuna kadar geldim. Sıra sonuna da birleşimimizi yapıyoruz. Şu ilk başta çekmiş olduğumuz zincirimizin bakın hemen tepesine birleşimimi yaptım ve içinden çıkardım. Şimdi örgümü döndürüyorum. Bu sırayı da tersten öreceğim. Bir düz bir ters olacak şekilde devam ediyoruz. Burada da şöyle hemen dip kısmına trabzanımı yapıyorum. Dip değil arkadaşlar, yanından başlıyorum. Yanından itibaren. Şu ilk sırada yapmış olduğunuz trabzan sayısı neyse bu sıralarda aynı olacak. Buna dikkat edin. Artırmamaya çalışın. Evet, burası sırayı da bu şekilde öreceğim. Sıra sonuna kadar gelelim. Evet, bitişte. Bakın bitişimde şu şekilde yaptım. Ve tekrar birleştiriyorum. Ve yine döndürüyorum. Bu sefer düzden devam edeceğim. Yine şöyle 2-3 zincir çekiyorum. Ve devam ediyorum arkadaşlar. Bir ters bir düz olacak şekilde örgümü, kol örgümü devam edeceğim. Ne kadar öreceğim kolumu? Şimdi şu bedenimizi bakın şu bedenimizi kol altından itibaren kaç sıra şu lastiğe kadar kaç sıra ördüysek şöyle göstereyim. Lastik kısmına kadar kaç sıra ördüysem kol altından bedene kadar o kadar öreceğim. Daha sonrasında da bu lastik kısmını kaç sıra yaptıysak koldaki lastik kısmını da o şekilde yapacağız arkadaşlar ve kolumuzu sonlandıracağız. Lastik yine bedendeki lastiğimizin aynısı. Bakın diğer kolda ben yapmıştım. Aynı lastiği uygulayacağız kola da. Dediğim gibi bedendeki bu sıra sayısı kaçsa kol altından itibaren bu sıra sayısı kaçsa kolumuzun sıra sayısını da lastiğe kadar o şekilde öreceğiz. Daha sonrasında da lastik kısmını burada kaç sıra yaptıysak kolla da aynı şekilde uygulayıp hırkamızı sonlandırıp çiçeklerine geçeceğiz. Çiçeklerinin dikimine geçeceğiz arkadaşlar. Arkadaşlar benim hırkam tamamlandı. Şöyle kollarını göstereyim bakın. Hırkamı tamamladım. Şöyle yakından şöyle yaka kısmı kısımları kollarımız. Evet bu şekilde hırkamızı tamamladık. Şimdi hırkamızın üzerine papatyalarımızı yerleştireceğiz. Papatya videosu şöyle göstereyim bakın. Alayım papatyalarımı. Bu papatyaların yapımı bir önceki videomda mevcut. Ekranın sağ alt köşesinde
bir ok işareti göreceksiniz. O oka tıkladığınızda açıklama bölümüne ulaşacaksınız. Bu papatyaların yapım linkini orada bulabilirsiniz. Veya yine sağ üstte, hemen ekranın sağ üst köşesine tıkladığınızda orada şöyle küçük bir i harfi göreceksiniz. Ona da tıkladığınızda yine bunların linkini bulabileceksiniz. Aynı zamanda sizler için şöyle bakın, çelekler de hazırladım. Yine bunların da videosu az önce göstermiş olduğum yerlerde mevcut. Bunları da yine bu şekilde hırkalarınızda kullanabilirsiniz. Şimdi önce papatyalarımızın şöyle bir yerleşimini yapalım sizler için. Bir tane buraya. Şöyle gözüküyor mu? Bakın. Bir tane buraya. Bir tane de karşıdaki eşit yerine. Şöyle yakından alayım. Evet. Bunu da buraya. Şöyle. Burada da yine karşıda aynı denk gelecek şekilde. Bunu da böyle ön kısma ve ön kısma. Bunları da şöyle kollarına göstereyim. Kollarına. 2 tane hazırladım kollarına. Diğer tarafı da yine göstereyim. Şöyle. Ve şöyle. Evet. Gördüğünüz gibi gayet şık bir model oldu. Bu şekilde. Videomun tanıtımında çileklerin de nasıl dizildiği yine orada mevcut. Ama sizler için de şöyle göstereyim şu ön kısmını. Bakın. Şöyle koyabilirsiniz. Yine burada da böyle bu tarafa şöyle birbirlerine baksınlar. Evet, bu tarafa koyduğumda yine yaprağı dış kısma. Buraya koyduğumda yine yaprak diğer tarafa baksın. Şöyle birazcık daha kenara iteceğim. Bunu da şu şekilde koyabilirsiniz. Bunu da yine bu şekilde koyabilirsiniz. Kollarına da 2'şer tane koyarak yerleşimini bu şekilde yapabilirsiniz. İstediğiniz şekilde yapabilirsiniz arkadaşlar. Ben papatyalarımı dizeceğim. Evet. Umarım şiş örgülerde kullanılan, çok sıklıkla yapılan hırkamı tığ işinde beğenmişsinizdir ve severek örmüşsünüzdür. Gerçekten çok zevkli bir model. Elimden geldiğince nacizane sizlerle paylaşmaya çalıştım. Umarım kolaylıkla yapabilirsiniz. Bir videomuzun daha sonuna geldik. İzlediğiniz için teşekkür ediyorum. Kanalıma abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın. Hepinize sağlıklı günler dilerim.